Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İzmir üzümü denilen modeli beraber yapacağız. Sadece kenar kısmını, battaniyemizin kenar kısmına nasıl yaparız onu göstereceğim. Bu şekilde. Bunu koton bir iple ördüm. Ve bunu da bir önceki videomda göstermiş olduğum gibi battaniyemi 2 kat lif ipi yaparak örmüştüm. Bunu da o şekilde 2 kat lif ipi ile ördüm. 3,5 numara şiş kullandım. Bunun da görünüşü bu şekilde. Şimdi yaprağımızın, modelimizin yapımına geçelim. Beyaz bir iple size anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilmek alıyoruz. Başlangıç ilmek sayımız 6. Şu ipimi hemen bağlıyorum ve arka tarafa geçiyoruz. Burası örgümüzün arka tarafı. Burada ilk sıramızı düz olarak örüyoruz. Burası örgümüzün ön tarafı. Bakın başlangıç yerimiz. İpimiz soldayken örgümüz bize düz demektir. Şimdi ilk sıramıza başlıyoruz modelimizin. Başlangıç ilmeğimi de örüyorum ben. 2 tane ters ilmek örüyorum. Şöyle hemen bir tane gizli artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Düz ördüm. Bir doladım. Yine düz ördüm ve son ilmeğimi ters örerek sıramı sonlandırdım. 2 ters, bir gizli artırma, düz ilmek, dolama, düz ilmek, dolama, düz ilmek ve ters ilmek. Arka tarafa geçiyoruz. Kenardaki ilmeğimi de ters örerek devam ediyorum. 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ters ördüm. Burada dolama yaptıklarımızı da ters ördük. Şu gizli artırdığımız ilmek, bunu ve sonraki 2 ilmeği düz örüyoruz ve ilk sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi ikinci sıramızdayız. Kenardaki ilmeklerimi hep örüyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmeği ördüm. Hemen gizli artırmamı yapıyorum. İpimi arkaya aldım. 1 2 düz ördüm. Bir dolama, bir düz, bir dolama, yine 2 düz örüyorum ve son ilmeğim ters. Tekrar ediyorum. 3 ters, bir gizli artırma, 2 düz ilmek, dolama, bir düz ilmek, dolama, 2 düz ilmek, bir ters ilmek ve sıra sonu. Arka tarafa geçiyorum. 1 2 3 4
5, bakın doladığımız ilmeği de örüyoruz. 6, 7, 8. İpimi arkaya aldım. Gizli artırdığım ilmeği düz örüyorum ve ardındaki diğer ilmekleri de düz. Ve ikinci sıramızda tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü sıramızdayız. 1, 2, 3, 4. 4 tane ters ilmek ördük. Bakın artırmamı şöyle ipi kıvırıyorum ve şişe takıyorum. Sırada 1, 2, 3 tane düz ilmek ördüm. Bir dolama, bir düz ilmek, bir dolama, 1, 2, 3 tane düz ilmek ve bir tersle bitiriyoruz. 4 ters, bir gizli artırma, 3 tane düz, bir dolama, bir düz, bir dolama, 3 düz, bir ters. Arka tarafa geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ters ilmek ördük. 1, 2, 3, 4, 5 tane de düz ilmek ördük ve 3. sıramızı tamamladık. Şimdi 4. sıramızdayız. Burada ilk üzümümüzü yapacağız. Birinci ilmeğim ördüm. İkinci ilmeğimi de ördüm. Yani 2 tane ters ilmeğimiz var. Sıradaki ilmeğe üzüm yapacağız. Şöyle şişimin ucunu ben şöyle yapıyorum ki elime takılmasın. Siz de böyle yapın, rahat edersiniz. Bakın ilmeğimi aldım. Tığ gerekli. 1, 2 tane zincir çektim. Aynı ilmeğe batarak 4 dolgu daha yapacağım. Bakın böyle çekiyorum. Bir ilmek geçiriyorum içerisinden. Aynı yere batıyorum. Şöyle. Bakın çektiğimiz zincirin ilmeği 1, 2, 3, 4. Aynı yerden bir kez daha 5. Şimdi hepsini beraber topluyorum. Kapatıyorum. İlmeği bıraktım. Şimdi şişimizi buradan çıkaralım. İlmeğimizi takalım. Şöyle üzümümüzü de kendimize doğru çekelim. Sırada 2 tane ters ilmeğim var. Yine bir gizli artırma yapıyorum hemen. 1, 2, 3 ve 4. 4 düz ilmek ördük. Bir dolama, bir düz, bir dolama, 1, 2, 3, 4. Son ilmeğimiz ters. Tekrar ediyorum. 2 ters, bir üzüm yaptık. 3. ilmeğe. Sonra 2 ters daha. Bir tane gizli artırma. 4 tane düz ilmek, bir dolama. Bir düz ilmek, bir dolama. 4 tane düz ilmek, bir ters. Bakın bu dolamada da artış yapmış oluyoruz ama buradaki gizli artış delik oluşturmuyor farkındaysanız. Dolama yaptığımız zaman bu delikleri elde ediyoruz. Yani ikisi farklı şey. O yüzden farklı terimler kullanıyorum. Bir, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada bir tanesi kenar ilmeği, diğerleri yaprağımızın ilmeği. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yaprağımızdaki artırmaları bitirmiş oluyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 tane delik olduğu zaman üst üste artışımız bitti demektir. Şimdi burada düz öreceğiz. 1, 2 düz ördüm. 2, üçüncüyü de düz örüyorum. Ve yaptığımız üzümün ilmeğini arka taraftan ters örüyorum. 2 tane düz ilmek daha. Ve 4. sıramızda tamamlamış oluyoruz. Şimdi 5. sıramızdayız. 1, 2 tane ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Fıstığı yaptığımız ilmek hep düz çıkacak. 2 ters, 1 düz. 1, 2, 3 tane ters. 1 gizli artırma yaptık. Şimdi bu artırmadan sonra yaprağımızın ilmeklerini azaltmaya başlıyoruz bu sırada. Fıstığı yaptığımız sıra son artırma sırasıydı yaprağımızın. Bu sırada son kez de artırmamızı yaptık. Artık gizli artırma yapmayacağız. İlk ilmeğimi şöyle çevirdim. Sizin ilmeğiniz böyle görünüyorsa çevirmenize gerek yok. 2 ilmeği beraber alarak bir eksiltme yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eksilttiğim ilmeği de sayarsam 2, 4, 6, 8, çünkü tek sayı olacak. Bu ikisini de beraber alıyorum. Yaprağın diğer tarafından eksilttim ve son ilmeğim ters. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz ve arka tarafa geçiyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimden sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ters ilmek, bir de kenar ilmeği, 10 ilmeğimiz oldu. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek, bir ters ilmek, 1, 2 düz ilmek ve 5. sıramızı da tamamlamış olduk. Bakın modelimizin görüntüsü bu şekilde. Yaprağımızın 4 tane deliği oldu ve eksiltmeye başladık artık. Şimdi bir üzüm yapmıştık. Yine üzüm sırasındayız. İlk ilmeğimi örüyorum ve hemen şişimi şöyle geçiriyorum yine. İkinci ilmekten dilerseniz şöyle ipi parmağınıza da dolayabilirsiniz. 1, 2, aynı ilmeğe bakın, başını dolamıyorum, batıyorum, ilmek aldım, yine ilmeğin içinden ilmek geçirdim. 2, 3, 4 kez bu işlemi yaptım. Bir tane de zincir çekerek çıkmıştık. 5 oldu. Hepsini topluyorum. Sağlamlaştırdım, sıkılaştırdım. Ve hemen şişimin üzerine alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmeğimi ördüm. Yine şişimi buraya sabitliyorum. Sıradaki ilmeğimden yine üzüm yapıyorum. 1, 2 zincir çektim.
Bu birinci trabzanımız. 1 2 3 ve 4 ilmeklerimin hepsini bir topladım ve sıkılaştırdım. Şu ilmeğimizi bırakıyoruz. Şişimi çıkardım ve ilmeğimi şişimin üzerine aldım. Sırada ters ilmeklerimiz var. Ters ilmeklerimizi öreceğiz. 1 2 3 tane ters ilmek ördük. İlmeğimi çevirdim. Böyle ortadan batıyorum. İkisini beraber aldım. Bu birinci yaprağımızın ilmeği. 2 3 4 5 6 ve 7 8. ilmeği de yine beraber alıyorum. 7 ilmeğimiz kalıyor. En son ilmek ters. Bir ters, bir üzüm, bir düz, bir üzüm, 3 ters, bir tane eksiltme, 2 4 5 tane düz, bir eksiltme, bir ters. Kenar ilmeğimi de sayarsam 2 oldu. 3 4 5 6 7 8. Kenar ilmeğimi saydığım için 8. Normalde yaprağımızın ilmek sayısı her zaman tek sayı. 2 4 6 7 tanesi yaprağın, biri de kenarın. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. 1 2 tane daha düz ördüm ve kaçıncı sıramız? 6. sıramızdı. 6. sıramızda tamamlamış olduk. Şimdi 7. sıramızdayız. 1 2 tane ters ilmek ördüm. Bir düz ilmek ördüm. 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm. Yine ilmeğimi çeviriyorum ve 2 ilmeği beraber alarak bir tane eksiltme yaptım yaprağımda. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Yine sondaki yaprağımın son 2 ilmeğini beraber alarak eksiltme yapıyorum ve kenar ilmeğimi ters ördüm. Tekrar edelim yine. 2 ters, 1 düz, 4 ters, 1 eksiltme, 3 düz, 1 eksiltme ve ters. Kenar ilmeğimizi ördük. 2 3 4 ve 5 tane de ters ilmek. Kenar ilmeğimizle 6. 1 2 3 4. Bir ters, 1 2 ve şimdi 7. sıramızda tamamlamış olduk. 8. sıramızdayız ve son kez üzüm sıramızdayız. Yani 3 sırada üzüm yapıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Bir ters, hemen şişimi şöyle sabitledim. İkinci ilmeğimden başlıyorum. 1 2 zincir çektim. 1 oldu. 2 3 4 defa bu işlemi yapıyoruz. Bir tane de çektiğimiz 2 zincir sayınca 5 oluyor. 5 ilmeğimiz oldu.
Hepsini topladım, sıkılaştırdım ve hemen şişime taktım. Sıradaki ilmeğimiz, şu ilmeği bırakıyoruz, fıstığı yaptığımız ilmeği. Sıradaki ilmeğim düz örüyorum. Bir tane daha ters örüyorum ve sıradaki ilmeğe üzüm yapıyorum. Bakın böyle bıraktığınız zaman çok karışık oluyor. Şöyle örgünüze sapladığınız zaman çok rahat ediyorsunuz. Şimdi sıradaki ilmeğime yine fıstık yapıyorum. Fıstık, üzüm. 2 zincirimi çektim. Aynı ilmeği batarak 4 kez daha yapacağım. 1 2 3 ve 4. Tığımızın üzerinde 5 ilmek oldu. Şimdi hepsini birlikte topluyorum ve sıkılaştırdım. Bu ilmeği bıraktım. Modelimizin son fıstığını yapmış olduk. Şimdi sıradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 düz ilmeğimi çevirdim. Bir eksiltme yaptım. Bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi yine beraber alarak ikinci eksiltmemi yaptım ve bir ters. Tekrar edelim. Bir ters, bir üzüm, bir düz, bir ters örüyoruz. İkinci üzümü yapıyoruz. 2 ters, bir eksiltme, bir düz, bir eksiltme, bir ters. Dört tane ters ördük. 2 3 4 düz ilmek ördüm. Bir ters örüyorum ve 2 tane de düz ilmek örerek sıramın sonuna geliyorum. Ve 2 4 6 8 9. sıramızdayız ve modelimizin son sırası burası. Burada 2 tane ters ilmek ördüm. Bir tane gizli artış yapıyorum. Bir düz ilmek ördüm. 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm. Ve ilk ilmeğimi şöyle çevirip sağ şişimde tutuyorum. Sıradaki 2 ilmeği beraber alıyorum. Yani eksilttim. Diğer örmeden aldığım ilmeği de onun üzerinden geçirdim. Ve bakın yaprağımızın ucunu kapatmış olduk bu bir ilmekle. Sondaki ilmeği de ters örüyorum yine. Tekrar ediyorum. 2 ters, bir gizli artırma, bir düz, 4 tane ters, 3 ilmeği beraber alarak yaprağımızı bitirdik. Bir ters. 1 2 2 ters ilmek ördüm. 1 pardon, burada tamamen daldım gidiyorum. Şimdi ilmeklerimizi 2 4 6 8 10 tane ilmeğimiz var. 6'ya indireceğiz. Şöyle tığımı alıyorum. İlk 2 ilmeği aldım. 1 diğer ilmeği aldım.
2, sıradaki diğer ilmeği alıyorum. 3 ve son ilmeğimizi aldım. 4 tane ilmeği kapatmış olduk burada. Yani yaprağımızın şu çıkıntı kısmını bu şekilde oluşturuyoruz ilmekleri kapatarak. Bakın şimdi başlangıçta olduğu gibi 6 tane ilmeğimiz oluştu. Yani ikinci yaprağa başlama zamanı geldi. Buradan sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Ve ilk yaprağımı bu şekilde tamamlamış oldum. Burada ikinci yaprağa tekrar beraber başlayabiliriz. Buradaki birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını burada yapmaya başlayacağız. Yani videoyu sardırarak sıradan devam edebilirsiniz. 1 2 ters, 1 gizli artış, evet 2 ters, 1 gizli artış, 1 düz ilmek, 1 dolama, 1 düz ilmek, 1 dolama ve 1 düz ilmek, 1 ters. Arka tarafı da örelim beraber. Bu birinci sıramızın tekrarıydı. 1 2 3 4 5 6 ters oldu. Biri kenar ilmeğimiz. Yaprağımızın 5 ilmeği var. Yaprağımızın ilmek sayısı her zaman tek sayı olacak. 1 2 3. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Bakın yaprağımızın ilk delikleri oluştu. Buradaki gibi. Bu şekilde zaten her sıraya yazacağım. O sıranın tekrarını yaparak devam edebilirsiniz. Yani buraya kadar bitirdiniz. Bu sırayı örmeden önce videoyu başa alarak model başlangıcından itibaren tekrar edeceksiniz. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda da battaniyeyi birleştirme şekli ve kenar bordürünü yapacağız. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.